Bugün İslam tarihinin ikinci halifesi olan ve adaletiyle şöhret bulan Hazreti Ömer Efendimizin kadı olarak tayin ettiği Abdullah bin Kays'a kadılık yaparken dikkat etmesi gereken hususları bildirdiği bir genelgeden, bir mektuptan bahsetmek istiyoruz. Bu mektup tarihe Müslüman kadıların mesleki rehberi olarak geçmiştir. Hazreti Ömer Efendimiz halifeliği döneminde valilerden ayrı ve müstakil olarak kadılar tayin eden ilk halifedir. Küfe'ye tabiinden Şureyh bin el-Haris el-Kindi'yi kadı olarak tayin etmiştir. Mısır'a da kadı olarak Kays bin Ebil As es-Sehmi'yi tayin etmişti. Kays'ın Mısır'ın ilk kadısı olduğu rivayet edilmektedir. Hazreti Ömer Efendimiz Ebu Derda'yı da Medine'ye kadı olarak tayin etti. O da sahabedendir. Ayrıca bu dönemde tanınmış kadılardan biri de Ebu Musa el-Eş'ari'dir. Kadı tayininde ve kadılık müessesesinde Hazreti Ömer Efendimizin Abdullah bin Kays'a gönderdiği bir genelge vardır. Bu genelge onun bu konudaki metodunu ortaya koymaktadır. Genelge Besmele ile ve müminlerin emiri ve Allah'ın kulu Ömer'den Abdullah bin Kays'a selamdan sonra ifadeleriyle başlıyor. Genelgenin ilk maddesinde kazayı açıklıyor. Kazayı muhkem farz ve uyulan sünnet olarak tarif ediyor. Muhkem farz demekle Kur'an ahkamını, Kur'an'ın hükümlerini, uyulan sünnet demekle de sünnet-i şerifi, Resulullah'ın hayatında görülen uygulamaları kastediyor. Genelgede bundan sonra halifenin şu tavsiyesi yer alıyor. Hazreti Ömer Efendimiz, şunu bil ki sana bir dava getirildiği zaman uygulanması mümkün olmayan delillerin davada sana bir faydası olmaz. Bu tavsiye davacının delilleri doğru olduğu kadar ikna edici de olmalı. Yani ondan emin olunmalıdır. Bu da ancak karşı tarafın delillerini dinlemekle olur şeklinde yorumlanmaktadır. Abdullah bin Kays'a gönderdiği mektubunda 3. madde olarak insanlara karşı şahsi münasebetlerinde ve adaletinde eşit muamele yap ki kuvvetli olan senin nüfuzundan, gücünden korksun. Zayıf olan da adaletine sığınsın. Delil göstermek davacıya aittir. İnkar edene yemin etmek düşer tavsiyesi yer alıyor. Bu tavsiyeyle ilgili olarak da şöyle bir yorum yapılıyor. İslam'ın getirdiği eşitlik budur. Kadı eşitlik yapmadıkça saygınlık kazanamaz. Çünkü kadı taraflardan birisini kayırırsa ona boyun eğmeye mahkumdur. Mektubun 4. maddesinde Halife Hazretleri, Müslümanlar arasında barış yapmanın önemine dikkat çekiyor ve bu barışın nasıl olması gerektiğini açıklıyor. Bununla beraber Müslümanlar arasında barış yapmak da caizdir. Ancak helali haram, haramı da helal kılan barış kötüdür sözleriyle barışın nasıl olması gerektiğine işaret ediyor. Mektubun 5. maddesinde hakimin bir davada yanlış karar verdiği zaman doğruya yönelmesinde tereddüt etmemesi gerektiğini söyler. Bunu da şu şekilde ifade eder. Bir davada hüküm verdikten sonra bu hükmün yanlışlığına kanaat getirdiği zaman doğruya yönelmekte tereddüt etme. Çünkü asıl olan doğruya yönelmektir ve bu esas yanlışla devam etmekten daha hayırlıdır. 6. maddede Abdullah bin Kays'ın Kur'an ve sünnette açık bir hüküm bulamadığı zaman ve hüküm vermekte zorlandığında ne yapması, nasıl hareket etmesi gerektiğini açıklıyor. Bu hususta halife Abdullah bin Kays'a Kur'an ve sünnette açık bir hüküm bulamadığın hallerde hüküm vermekte zorluk çekersen önce buna benzer davalar ve örnekler ara ve hali hazırdaki dava ile aralarındaki ortak yanları tespit et. Ondan sonra Kur'an ve Hakk'a en yakın olduğunu umduğun fikre, düşünceye itimat et ve buna özellikle dikkat göster diye söylüyor. Bu tavsiyenin yorumu da şu şekilde açıklanmaktadır. Hazreti Ömer Efendimiz bu tavsiye ile Kur'an ve sünnetten başka üçüncü bir teşri kaynağı olan kıyasa işaret ediyor. Kıyas, kitap ve sünnette hakkında açık bir hüküm bulunmayan bir mesele ile daha önce karara bağlanmış olan ve aralarında sebepler bakımından benzerlik bulunan başka davaları karşılaştırarak
şer'i ahkamın ruhuna uygun hükümler çıkarmakla olur. Bu bakımdan hakim durumunda olan bir kimseye düşen en önemli görevlerden biri yargı metodunu iyi bilmektir. Kıyas usulü o zaman gerektiği şekilde uygulanabilir. Bu aynı zamanda hakimler içtihatçı olmalı, başkalarının taklitçileri olmamalıdırlar anlamını da taşımaktadır. Mektuptaki 7. maddede hakimin, kadının, davacıların davalarını ispat edebilmeleri için delil göstermelerine süre tanımasıyla ilgilidir. Burada Hazreti Ömer Efendimiz, hak iddia edenlere bunu ispatlayabilmeleri için delil gösterecekleri bir süre tanı. Bu süre içinde delil gösterebilirlerse lehte, getiremezlerse aleyhte hüküm vermen gerçeğe daha yakın ve şüpheden daha uzak olur sözleriyle tavsiyesini dile getiriyor. Mektuptaki 8. maddede Halife Hazretleri, Müslümanlar hukuki meselelerde birbirlerine lehte ve aleyhte şahitlik edip adaletin tecelli etmesine yardımcı olmalıdırlar. Ancak sabıkalı olanlar, yalancı şahitliği veya iftirası sabit bulunanlar ve soyu bilinmeyenler bu iş için makbul kişiler sayılmazlar. Çünkü Allah insanların vicdanlarında olanları bilir. Şahitlik ve yemin gibi tamamen vicdani faktörlerle adaletin tecellisini sağlar sözleriyle insanların adalet için birbirleri hakkında şahitlik yapmaları gerektiğini açıklıyor. Bunun yanında adalete zarar verecek faktörleri de tespit ediyor. 9. madde davaların görülmesi esnasında hakimin ciddiyetini muhafaza etmesi ve taşkınlıklara müsaade etmemesi gerektiğiyle ilgili. Hazreti Ömer Efendimiz bu konuda şunları söylüyor. Davalara bakarken telaşa, çığırtkanlığa ve tarafların haysiyetini kırıcı davranışlara asla müsaade etme. Çünkü adaletin yerini bulması için sükunet ve ciddiyet şarttır. Hakkın tecelli etmesi ise ilahi adaletin itibar kazanmasına sebep olur. Bir Müslümanın niyeti iyi ise Allah onun insanlarla olan münasebetini ıslah eder. Ama içi başka, dışı başka olursa Allah ona musibet verir. Bu durumda hakimin görevi Allah'ın rızık ve rahmet hazinelerinin kulları arasında adaletle dağıtılmasını sağlamaktır. Bu maddenin yorumu da şu şekilde izah edilmektedir. Hazreti Ömer Efendimiz bu tavsiyesiyle hakimin vakarlı olmasına, adalet müessesesinin ciddiyetini bozucu davranışlara meydan vermemesi gerektiğine işaret ediyor. Bu şekilde tarafların tam bir hürriyet içinde haklarını savunmalarına da imkan tanınmış olacaktır. Hazreti Ömer Efendimizin bu mektubu, bu genelgesi, Müslüman kadıların mesleki rehberi olarak tarihe geçmiştir. Bu videomuzun da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.